çikolatalı bir şey koktu ya. Hem de çılgın gibi. Erimiş çikolata koktu. Oha, inanılmaz. Nereden geliyor bu koku? Oraya gidelim. Smells like chocolate gerçekten. Merhaba. Amsterdam'da birkaç gün kaldık. Sonra trenle Zaandam'a gittik. İndik Zaandam'da. Kaldığımız otel çok tatlı bir yerdi. Intel Otel. Intel Otel. İşte Zaandam'ın, Hollanda'nın evlerini böyle sıkıştırmışlar. Böyle jigsaw puzzle gibi koymuşlar. 3 boyutlu. Ondan sonra otel olmuş orada bir tane. Zaandam'da da Hollanda'nın her yerinde olduğu gibi böyle geleneksel mimari ağırlıklı ama çok modern bir yer. Zaandam daha çok böyle alışveriş yapılacak yerlerin olduğu ama sokakları gezmenin de çok keyifli olduğu ufak bir yer. Çar'ın evini gördük. Peter the Great. Hollanda'nın en eski ahşap eviymiş orası da. Ama gittiğiniz zaman ahşap bir ev görmüyorsunuz. Ahşap evi koruyabilmek için işte yapmışlar, böyle beton bir bina ile etrafını çevrelemişler. Hollanda tarihi içinde bayağı önemli bir yer. 1800'lerden beri bir turist attraction'ıymış. Ve böyle Napolyon falan ziyaret etmiş orayı. Bu evde babası William de Orange'ın, yani ikinci William'ın babası yapmış. Anna Pavlovna mıydı? Neydi işte, yani Rus çariçesine ya da kraliçesine Queen değil ne? Prensesine hediye olarak vermiş ve sanırım böyle doğumunu falan burada mı yapmış? Böyle maternity leave için falan burayı kullanmış kadın. Anna Pavlovna, öyle bir şey. Rus prensesi. Bu herhalde. Ya diyor yani, Dutch Royal Family de bu evin sahiplerinden biri falan. Monet'in resminin olduğu, Monet'in ünlü mavi ev tablosunu çizdiği bir ev var. Mavisi aynı. Aynen. Hiç değişmemiş. Aynı tablodaki gibi. Evet, aynı tablodaki gibi. Ev sahipleri de zaten düzenli olarak onu boyuyorlarmış. Biz hani Zaandam'da çok fazla vakit geçirmedik. Günümüzün çoğunu aslında Zaanst'ta geçirdik. Zaanst, yani klişelerden klişe beğeneceğim ama rüya gibi bir yer gerçekten. Çok güzel. Yani doğayla insanın böyle bu kadar güzel bir uyum içinde yaşadığı yer dünya üzerinde çok azdır herhalde. Bayılırsınız gerçekten. Yani doğayla insan derken modern insanın diyeyim. Yani çok modern bir yer ama bir yandan da çok böyle, ya görmek lazım. Trenden iniyorsunuz.
bütün sokaklar çikolata kokuyor gerçekten. Bir de böyle zaten yapılar tam Tim Burton filmlerinden fırlama olunca böyle bir animasyonun karakterisiniz siz de orada artık yani. Şu anda aktif olan 6 tane mi vardı? 6 tane yer değirmeni var ama 2 tanesini şu anda biz aktif olarak görebildik. Gezdiğimiz iki müzeleştirilmiş ama hala çalışan yel değirmeninden bir tanesi boya üretimi için kullanılıyordu. Bir tanesi kereste üretimi için kullanılıyordu. Çok keyifli ikisinin de içini gezmek. Giriyorsunuz o işte dönen çarkların işte neyi ne yaptığını gayet güzel inceleyebiliyorsunuz içeride uzun uzun dolaşıp. Bu arada mesela yel değirmenleri müze ama normalde çalışıyor. Her yer müze mesela Zans'ta. Bir wafflecıya girdik. Orada işte kasadaki kız bize waffle hazırladı. Sonra biz bizim Türk olduğumuzu fark etti. O da Türkmüş. Biraz onunla sohbet ettik falan. 20 yaşında civarında. Mutlaka oraya gidin. Gidin bu arada. Yani dükkan değil hakikaten müze orası da. Bayılacaksınız. Ben bayıldım. Atraksiyon bitmiyor bu arada. Mesela oradan çıkıyorsun gene buranın geleneksel tahta ayakkabıları satan bir dükkan var ama orası da müze gibi. Orada da bir sürü işte bu ayakkabıların tarihiyle ilgili bilgi veren şeyler var, sergiler var falan. Ama gidip alışveriş yapmanız gerekmiyor. Yani ücretsiz girip bakıyorsunuz, işte dükkana bakıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Sonra en sonda da yani böyle bir rota var aslında. Onu takip ettiğiniz zaman zaten böyle gidiyorsunuz. En sonda müzeye giriyorsunuz. Müze de çok güzel ve Zans'ın özellikle endüstrileşme döneminde bu kadar çok
600 kadar 600'den fazla yel değirmeni varmış. Bu yel değirmenlerinin endüstrileşmesinde özellikle Hollanda'nın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ve buranın çikolata olayını anlıyorsunuz aslında. Neden her yerin çikolata koktuğunu. Ve çikolata fabrikası bölümü var bir tane. Oraya mutlaka gidin. Müzenin hemen yanında bir tane gözlem kulesi var. Muazzam bir görüntü var orada. Böyle bir yanda yel değirmenlerini görüyorsunuz. Bir yanda da böyle sarı çalılıkların olduğu yeri görüyorsunuz. Ya ben oradan hiç ayrılmak istemedim gerçekten çünkü muhteşem. Ya ben fazla etkilenmiş de olabilirim ama gerçekten çok güzel.